Arkadaşlar, İnce İşler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bilinçaltınızdan sesleneceğim. Zihninizin en karanlık noktalarına gidip boşalmayı nasıl kontrol edeceğimizi öğreneceğiz. Hazırsanız İnce İşler Nirvana Class başlıyor. Alt tarafı boşalmayı kontrol edeceğiz ama işte erkek için CERN'de tanrı parçacığını çarpıştırmak kadar mühim bir mesele. Çünkü niye? Yıllarca o emek verilmiş, pornolar izlenmiş, o işte ebeveynler gelirken böyle gizli gizli mastürbasyonlar yapılmış, hızlı hızlı boşalmaya alışılmış. Şimdi bütün bildiklerimizi unutup yepyeni bir deryaya, yepyeni bir mecraya, o kadim bilgilerle birlikte geç boşalmaya gideceğiz. Hazırsanız başlıyorum. Şimdi öncesinde buraya kadar konunun nasıl geldiğini anlamak için videolara gidebilirsiniz. Şurada bir yerde çıkıyor olması lazım. Şimdi bunun hem kadim hem de bizim kendi günlük hayatımızda kullanabileceğimiz öğretileri var. Bunlardan bazıları çok hızlı bir şekilde geliştirilebilir, bazıları emek istiyor arkadaşlar. Şimdi bunlardan en kolayı, en basiti ama asla tercih etmediğim şey şu. Sizin o işte bilinçaltınızdaki o çirkin anıları hatırlamanız. Hani birden aşağıdaki size uzun Marlboro vermeyen Kamil abi hatırladığınız zaman boşanmanız kaçıyor ama biz bunu istemiyoruz. Biz sizin o yatakta, o sevişmede, o zevkte kalarak boşalmayı kontrol edebilmenizi istiyoruz. Yani aklına böyle işte hiç tanımadığın ve çirkin bulduğun şeyleri getirmek tamam seni boşalmadan uzaklaştırır ama seksten de uzaklaştırır. Dolayısıyla bu ilk tercih edeceğimiz şeylerden biri değil. Bunu bonus olarak bir kenara koyuyorum. Zaten bunu hepimiz bütün ergen erkekler olarak biliyoruz değil mi? İlki Kegel egzersizi. Kegel egzersizini size daha önce anlatmıştım. Kegel egzersizi PC kaslarımızı çalıştırdığımız, sıkıp bırakma üzerine bir kası geliştirme üzerine boşalmayı aniden kontrol ettiğimiz bir egzersiz. PC kası nedir? Erkeklerdeki PC kası aynı zamanda şişi de tutmaya yarayan, pisuvardayken ya da dışarıya işiyorken tutmak için böyle sıktığınız o çişi kesen kasın adı PC kası. Bu kası geliştirebilmek için o işte sıkma hareketini yapıyor olmanız gerekiyor. Bu kadınlarda orgazmı kontrol edebilmeye, daha şiddetli, daha rahat orgazm olabilmeye, erkeklerde de boşalma noktasına geldikten sonra onu durdurabilmeye yarıyor. Dolayısıyla bunu bir kas gibi düşünün. Sıkın. Sıktığınız zaman o böyle bir kasılacaktır aşağıda böyle. Onun kasıldığını hissedeceksiniz. Bu artık kası sıkıyorsunuz. Yani ağırlığı kaldırıyorsunuz demektir. O yüzden sıkın, bırakın. Sıkın, bırakın. Şu an ben oturduğum yerde yapıyorum. Bunu farklı egzersizlerle yani kısa süreli böyle sık bırak, sık bırak, sık bırak şeklinde yapabileceğiniz gibi sıkıp biraz tutup bırakıp sıkıp biraz tutup bırakma şeklinde de yapabilirsiniz. Bu boşalma noktasına geldiğinizde kontrol etmeye yarar. Bu aslında ilk tercih ettiğimiz şey değil. Çünkü zaten beyniniz ve vücudunuz artık o boşalma noktasına gelmiştir. Bunu böyle çok fazla sıkmanız size zaman içerisinde aslında bir fiziksel ağrı, bir fiziksel sıkıntı da vermeye başlar. İstediğimiz şey bu değil. İstediğimiz şey o boşalma noktasına hiç gelmeden o zevkin hepsini vücudunuza yaymanız. Bunun için çok kadim öğretilerden bir tanesi tantrik nefes egzersizleri var. Tantra, seks konusunda yani pek çok içsel felsefe ve yolculuk konusunda kendini geliştirmeye insanları sevk ettiği gibi aynı zamanda iyi sevişme ve boşalmayı kontrol etme gibi konularda da gene kendinizi geliştirmek için bazı egzersizler size sunuyor. Nefes bunlardan bir tanesi. Nefes sizin nabzınızı ve bütün vücudunuzdaki kan akışını aslında kontrol edebilmenize yarayan, sizi gerektiği zaman sakinleştiren, gerektiği zaman heyecanlandıran o büyülü şeydir. Nefesinizin farkında olursanız pek çok şeyi hayatta boşalma dahil, sinirlenme dahil, hatta sporda yorulma dahil pek çok şeyi kontrol altına alabilirsiniz. Bunun için basit ama sayılı, rakamlı nefes egzersizlerine ihtiyacınız var. Nefesinizi saymak, önce nefesinizi aldığınızın farkında olmak o sevişme sırasında bu en önemli şeylerden biri. O hani olduğun zaman o bir süre sonra senin kan akışını artık öyle bir noktaya getirir ki sen ne zihnini, o hani kan burada değil artık çünkü. Kan artık gitti buradan, bye bye, goodbye fufu. Kan gittiği için buradan artık boşalmanın kontrolü de kesinlikle sizde değil. O yüzden nefes aldığınızın farkında olun. Bakıyorsunuz ki böyle diye nefes almaya başladınız. Bir kere ağızdan nefes almayı bırakın, kontrolü burnunuza alın. Her zaman aldığınızın 2 katı uzunlukta verin. Bu sizi rahatlatır, sakinleştirir. Zevki gene kasık bölgenizde bırakır ama zihninizi o boşalma noktasına gitmekten, o hızlıca bir Arap atı gibi oraya koşmaktan alıkoyar. Nefes alın 4 saniye. Nefes verin 8 saniye. Nefes alın 4 saniye. Nefes verin 8 saniye.
Abi nasıl yapacağız şimdi biz bunu yataktayken? Yani bu şimdi bize reva mı yani? Tam olayın içerisindeyken nasıl yapacağız diyorsunuz ama ne olursa olsun eğer ki nefes aldığınızın yani burnunuzun içerisinden o nefesin girdiğinin ve ağzınızdan o nefesin çıktığının farkına varırsanız, nefesinizi saniye olarak sayarsanız zihninizi o sürekli boşalmaya koşma halinden yani monkey mind'dan, o maymun beyinden uzak tutarsınız. Şimdi beraber egzersiz yapalım. Şimdi senden en çok zevk aldığın anı, en çok zevk aldığın kişiyle en çok zevk aldığın yerde düşlemeni istiyorum. Şimdi gözlerini kapat. Kendini giderek artan bu sese bırakmanı istiyorum. En çok zevk aldığın yerdesin. En çok zevk aldığın kişiylesin. Derin bir nefes al. Hızlıca bırak. Derin bir nefes al. Hızlıca bırak. Derin bir nefes al. Hızlıca bırak. Şimdi benimle birlikte nefes almanı istiyorum. 1, 2, 3, 4. Bırak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hızlıca nefes al. Şimdi yavaşça bırak. Her bir aldığın nefesi burnundan vücuduna girene kadar adım adım izlemeni istiyorum. Nefes al. Ciğerlerin, karnın dolsun. Şimdi yavaşça bırak. Hızlı bir nefes al. Şimdi hızlıca bırak. Hızlı bir nefes al. Şimdi yavaşça bırak. Nefesinin farkında ol. Sakinleş. Ve gözlerini aç. Evet arkadaşlar, şimdi bunu niye yaptık? Abi niye yaptık bunu diyorsunuz? En azından bu çanın ne işe yaradığını artık hepimiz yavaş yavaş öğrenmiş olduk. Bunu ta sezonun başından beri, sezonlardır hatta çalıyorum. Bu aslında bir şifa çanıdır. Ve tantrik felsefede, Tibet felsefesinde, Hindu felsefesinde fark etmez. Yani uzak doğu felsefelerinde nefes kendinize şifa vermenin ve kendinizi kontrol etmenin yani meditasyonun birinci adımıdır. Dolayısıyla kendinizi kontrol etmek demek boşalmayı, hayattaki bütün her şeyi birlikte kontrol edebilmek demektir. Aldığınız her bir nefesin sevişirken farkında olun. O yüzden nefesi alırken burnunuzdan dolduğunu, onun böyle bütün ciğerlerinizi, midenizi doldurduğunu hissedin ve bırakın. Nefesi nereye taşırsanız boşalmayı orada tutarsınız. Omurganızda, sırtınızda, karnınızda. Nefesin içeriye girdikten sonra nerede dolaştığını hayal edin. Bu sizi vücudunuzun içinde tutar. Sevişmeden uzaklaştırmaz ama boşalmayı kontrol etmenizi sağlar. Bu az önceki loop'u dinleyerek meditasyon yapabilirsiniz. Bu da bizden size dev bir hizmet olsun. Gelelim bir diğer adıma. Şimdi bir diğer adım çok daha kolay. Bizim yardımcımız, bir insanoğlu olarak aletleri kullanmayı öğrendiğimiz günden beri tabii ki aletler bize yardım ediyor. Prezervatif de bu sevişme konusunda kullandığımız yegane aletlerden bir tanesi. Okey, sağ olsun. Bizler için tabii ki retard yani geç gelmek. Yani tard geç, daha da geç gelmek anlamında Fransızcadan çevrilmiş geciktiricili içinde etkisi olan bir prezervatif yapmış. Normal bir prezervatiften aslında hiçbir farkı yok görüntü olarak. Yani sizi tenkit
tenkit etmiyor. Size yanlış şeyler düşündürüp sizi boşalmadan uzaklaştırmıyor. Aksine bunun içerisindeki bir jelle sizi daha geç boşalacak bir sakinliğe, sükunete getiriyor. Siz hiç fark etmeden, yani böyle tantralar, böyle egzersizler falan değil. Böyle açıyorsun, şapkayı takıyorsun, ondan sonra işine bakıyorsun. Bunu alıp gidip eczaneden, marketten satın alıp açıp gayet bunu da kullanabilirsiniz. Bu da daha kolay ve daha hızlı bir yöntem. Şimdi bunun bir başka kadim öğretisi daha var. Daha kalıcı, daha uzun, daha çok emek isteyen bir versiyonu. Buna Khajuraho eğitimi deniyor. Khajuraho Hindistan'da bir bölge. Bu nasıl bir bölge? Üzerinde binlerce seks heykeli olan, binlerce heykelde seksin farklı çeşitlerinin tasvir edildiği tapınaklardan oluşan bir bölge Khajuraho. Bundan yaklaşık 3000 yıl önce kurulmuş. Bu kurulmuş olan bölgede insanlar eskiden seks yaparlar, her türlü seksi yaparlar ama bir türlü boşalmazlarmış. Çünkü boşalmanın, yani nirvana'nın o yaratan tek kişiye ait olduğunu, bunun onu taklit etmek olduğunu, yani çocuk yapmıyorsak boşalmanın lüzumsuz olduğunu düşündükleri için erkeklerin hiçbiri orgazma ulaşmıyorlarmış. Bunun için de bir seks diyeti geliştirmişler. Kendilerine gene bu söylediğim tantrik egzersizleri de uygulayarak buna aynı zamanda sevişip boşalmama tekniğini de eklemişler. 21 kere güneş doğup batana kadar sevişerek boşalmıyorsun. Ondan sonra bir haftalık sürecin var. Bir hafta boyunca gene normal bir şekilde seks yapmaya devam ediyorsun ya da boşalmaya devam ediyorsun. Bunu mastürbasyonda da, sekste de yapabilirsin. Bir hafta sonra bir 60 günlük sürece giriyorsun. Yani 60 kere güneş doğup batana kadar gene sevişiyorsun ama boşalmıyorsun. Yani burada sevişmemek ya da boşalmayı kontrol etmek, ucuna geldiğinde böyle tutmak falan gibi değil. Sevişiyorsun ve kesinlikle boşalmıyorsun. Kadın partnerin istediğin kadar boşalabilir. Ama sen boşalmama yemini ediyorsun. Bunun için aynı zamanda kendilerine lapa, pirinç ve muzla beslendikleri diyetler uyguluyorlar. Ben size tabii ki böyle bir diyet uygulayın demiyorum ama ağır, yani hayvansal gıdalarla beslenmiyorlar. Çünkü hayvansal gıdaların vücudumuza verdiği o hormonal değişimlerin bizi o kendimizi kontrol etmekten alıkoyduğunu inanıyorlar. Dolayısıyla hayvansal besinleri tüketmiyorlar bütün bu seks diyeti boyunca. Yani siz hani onlar kadar sert, onlar zaten özünden vegan bir toplum olduğu için hani o kadar sert yapmayabilirsiniz ama böyle ağır yağlı ve hayvansal gıdalar yemekten de bu seks diyetini yaparken kaçının lütfen. Dediğim gibi 21 gün, sonra bir hafta normal seks, ondan sonra 60 günlük gene bir süreç. Bununla birlikte diyetle destekleyiniz lütfen. Yazık ya, adamlar da şu rötardan olsaymış hiç böyle bir şeyle uğraşmazlarmış ya. Vallahi gidip tapınağın girişinde bunu şey yapacaksın, satacaksın. Diyeceksin ki abicim gel, sen boş ver. 60 günü boş ver, 21 günü boş ver. Al babacığım sen. Al babacığım sen. Al şuradan rötar. Al rötar, devam et. Pirinci, muzu falan boş ver diyeceksin aslında ama diyemiyorsun. Yazık, adamların böyle bir imkanı yokmuş. Böyle bir ürün yerleştirme olabilir mi ya? Şimdi son egzersizde kendi başınıza yapabileceğiniz, yani bir partner olmaksızın yapabileceğiniz bir egzersiz. Buna kontrollü mastürbasyon adı veriliyor. Kontrollü mastürbasyon nedir? Mastürbasyonu yapıyorsunuz seksin olmasını istediğiniz süre boyunca. Yani 20 dakika boyunca boşalmak istemiyorsanız yapacağınız mastürbasyonları 20 dakika boyunca yapıyorsunuz. Tabii ki pek çoğumuzun evinde böyle bir şey yapmak çok mümkün olmasa da yani bunu yapacaksanız da hani sürekli 2 dakikada boşalayım, hemen boşalayım da şu zevki, dopamini şöyle beynimde böyle förtlettireyim demiyorsunuz. Adam gibi oturuyorsunuz, 20 dakika mı, 30 dakika mı, 40 dakika mı, ne kadar uzun süre seks yapmak istiyorsanız, uzunluğunun ne olmasını istiyorsanız o uzunlukta mastürbasyon yapıyorsunuz. Bunu da aynı zamanda yaparken kendi kafanızda bu söylediğim bu nefes egzersizlerini, bu işte tam boşalmaya geldiğinde o Kegel egzersizlerini yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu kontrollü mastürbasyon sizin tam olarak aslında seksi simüle etmeniz anlamına geliyor. Yani eğer ki hemen ben boşalayım, 2 dakikada boşalayım da şu hemen boşalmanın zevkine varayım derseniz yatakta da vücut anatomik zekası ve hafızası gereği aynı şeyi tekrarlamak isteyecektir. Dolayısıyla çok kısa süre mastürbasyon yapıp hemen boşalıyorsanız o zaman sekste de yatakta da biriyle birlikte olduğunuzda da beyin hemen sizi oraya getirmek isteyecektir. Biz sizin oraya gelmenizi istemiyoruz. Birlikte nirvana'ya ulaşmanızı istiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada amaç boşalmayı kontrol ederken kendinizi seksin olduğu yerden uzaklaştırmak değil. Başta söylediğim gibi o zevki tamamen hissedip, bütün vücudunuzda hissedip, karşı tarafında zevk aldığının farkında olup birlikte bir noktaya ulaşmak. Sonuçta Nirvana Class diye olmamızın temel sebebi bu. Sınıftaki bütün öğrenciler hep birlikte Nirvana'ya ulaşalım. İnsanlar tek tek kendi başlarına ulaşıp orada yalnız kalmasınlar. Dersimiz bitmiştir. Bizi paylaşıp takip etmeyi unutmayın. Egzersizleri istediğiniz zaman, uygulayacağınız zaman bu videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Nirvana Class devam edecek. Diğer videoları buralardan izleyebilirsiniz. Bu işler ince işler arkadaşlar. Hepinize sevgiler.